Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu güzel kare motifin yapımını paylaşacağım. Böyle yan yan giden sütunlar şeklinde. Bunu isterseniz böyle kare kare renk renk yapıp ekleyip koltuk şalları yapabilirsiniz. Dilerseniz bu motif istediğiniz kadar büyüyor. Bir bebek battaniyesi ölçüsünde yapıp yazlık güzel bir battaniye olur. Bu denemeyi merserize iple yaptım. Şimdi sizinle bebe ipinden çalışacağım. Şöyle bir bebe ipim var. 3,5 numaraya uygun. Tığım 3,5 numara yani. Şu şekilde. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. İçinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Boşluğun içine girdim ve 1, 2 de çıkarak ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapacağız. Bir, iki, üç zincir çekip yine aynı boşluğun içine 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar 2 tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 4 tane ikişerli trabzanlarımız oluştu. Şimdi halkamı kapatıyorum. Ve yaptığım ilk trabzanın tepesine birleştiriyorum. Şu şekilde kare bir motifimiz oluştu. Birleştirmemi yaptım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanımız oluştu. Şimdi şuradaki boşluğun içine 2 tane daha. İlk kenarda 4 tane trabzanımız meydana geldi. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı zamanda şu diğer ipi de saklayarak gidiyorum. Boşluğun içine 2 tane. Alttaki 2 trabzanın tepesine 2 tane. Ve diğer boşluğun içine de 2 tane olmak üzere toplamda 6 tane trabzanımız oluyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine boşluğun içine 2 tane. Trabzanın tepesine yapıyoruz 3. Tekrar diğerinin tepesine yapıyoruz 4. Boşluğun içine 5 ve 6. 6 tane trabzanımız oluştu. 3 zincir çekiyorum. Yine boşluğun içine 1, 2, tepeye yaptım 3, diğerinin tepesine yapıyorum 4, boşluğa 5 ve 6. Bakın diğer 3 köşede 6 tane, başladığımız köşede 4 tane var. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve bu boşluğun içine 2 tane yapıyorum. Yukarı çıktığımız 3 zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. Bütün köşelerimizde 6'şer tane trabzan var. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar bunu ilk trabzan olarak sayıyoruz. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım ve dördüncünün tepesine yaparak
4 tane trabzanımız oluştu. Şimdi boşluğa yapıyorum 5. Bir tane daha yapıyorum 6. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir, iki tane boşluk atlayıp üçüncüye. Bir, iki, üç, dört, beş ve boşluğun içine yapıyorum 6. 4 tane tepeye 2 tane de boşluğa yaptık. 6 tane trabzanımız oldu. Şimdi tam köşe noktasına geldik. 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir, iki tane boşluk atlayıp üçüncünün tepesine 1, 2, 3, 4, 2 tane de boşluğa yapıyorum. 5 ve 6. Köşelerde hep 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğun içine önce 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Alttan 1 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine bir tane trabzan yaptım. 2 3 4 tane trabzanı yaptıktan sonra 2 tane de boşluğa yapıyorum. Trabzan sayılarımız yan yana yaptığımız trabzanların sayıları hep 6, hiç değişmiyor. 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir alt sırada yaptığım trabzanın tam tepesine girip birleştiriyorum. Bakın motifimiz köşelerde ikişer tane ikili yaptıktan sonra 2 zincir çektik ve 6 trabzan. Bütün köşelerimizde aynı işlemi yaptık. Boşluklara ikişer tane trabzan yaptıktan sonra 2 delik atladık. 6 trabzan. Önce 2 trabzan, sonra 6 trabzan. Başlama noktasına birleştirdikten sonra şimdi bu sırada yine 6 trabzan yapacağız. Fakat şu birinci yürütmemiz, şu 4 tane trabzanın tepesine gelene kadar 2 kere yürütme yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bu ilk trabzanım. 2 3 4 boşluğa yapıyorum 5, tekrar bir tane daha yapıyorum 6. 6 tane trabzanımız oluştu ve köşeye geldik. Köşelerde 3 zincir, tekrar boşluğun içine 2 tane, 2 tane alttaki 2 tane yaptığımız trabzanın tepesine yapacağız. 3 4 2 tane de boşluğa yapacağız. 5 6. Bir iki zincir çekiyoruz. Yine bir iki tane boşluğa atlayıp üçüncünün tepesine 4 tane trabzan yaptıktan sonra köşedeki boşluğun içine 2 tane daha yapıyoruz ve 6'ya tamamladık.
3 zincir çektim. Önce boşluğun içine 2 tane. 2 tane alttaki trabzanların tepesine. İki tane de boşluğa. Trabzan sayımız 6 oldu. İki zincir çekiyorum. 2 tane boşluğa atlayıp üçüncünün tepesine 4, 2 tane de boşluğa yapıyorum ve 6'ya tamamlıyorum. Köşelerde 3 zincir, 1, 2 tane boşluğa, üçüncü tepeye, dördüncü de tepeye, 5 ve 6. trabzanlarımız boşluğa. İki zincir çekiyorum. 2 tane boşluk atlayıp üçüncünün tepesine. Köşeye geldiğimiz zaman 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine alt trabzanımızın alttakilerin de tepesine batarak 6'ya tamamlıyoruz. 4 oldu. 2 tane de boşluğa yapıyorum. 6. 2 zincir çekiyorum. Bakın bütün trabzanlarımız altışarlı gruplar halinde oluştu. Şimdi 2 zincir çektim. Ve ilk başladığım noktadaki trabzanın tepesine birleştirmemi yaptım. Şimdi burada yine ipimizi 2 trabzan şu şekilde yürütüyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Örneğimiz aslında 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir sıra şöyle ikili trabzanlar yapacağız. Bir sıra onu 6'ya tamamlayacağız. Hep bu şekilde gidecek. Şimdi önce 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Köşedeki yuvanın içine önce 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine 4 oldu. 2 tane de boşluğa yapıyorum. 6. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 tane boşluk atlayıp 4 tane trabzan yapıyorum. Önce alttaki trabzanların tepesine. Boşluğa da 2 tane yapıyorum. 6 tane trabzanımız oluştu. Şimdi tam köşe noktasındayız. 3 zincir çekiyorum. Önce 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar buradaki sıranın 6 tane trabzanını yapacağız. 2 tane boşluk atladım. 2, 3,
4 tane tepeye yaptım. 2 tane de boşluğa. İki zincir çekiyorum. Yine 2 tane atlayıp 6 tane trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6. Köşe noktalarına geldiğimiz zaman zincir sayımız 3 tane. Hemen boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. Aradaki zincir sayılarımız 2. İki trabzanımı yaptım köşede. 2 tane atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Birleşme noktama geldim. Bakın şu aradaki ikişerli trabzanlı olan kısmı yaptık. Şimdi tekrar bunun bir üstündeki sırayı yapacağız. Yani örneğimiz bir sıra ikili trabzanlar kuracağız köşeleri, bir sıra onları dolduracağız. Hep bu şekilde gidiyor. Önce 2 tane ilmeği yürütüyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve 4 tane trabzanımı alttaki trabzanların tepesine yapıyorum. 2 tane de boşluğa. 5 ve 6. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada 2 tane boşluğa, 2 tane tepeye, 2 tane diğer boşluğa olmak üzere 6 tane trabzan. 2 3 4 5 ve 6. İki zincir, bir iki tane atlayıp üçüncünün tepesine 1 2 3 4 5 6. 2 zincir, 1 2 3 4 köşeye geldik. 5 ve 6. Köşelerde 3 zincir çekiyoruz. Ve yine 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane boşluğa, 2 tane tepeye, 2 tane de yanındaki boşluğa. 2 zincir çekip 2 tane boşluk atlayıp 6 tane trabzan. 2 zincir çekip 2 tane boşluk atlayıp köşeye 2 tane yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 4 6 tane trabzan olmak üzere
Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Evet, bütün trabzanlı sıramızı tamamladık. Dediğim gibi arkadaşlar, şimdi bir alt sıradaki ikili trabzanları yaptığımız sıradayız. Örneğimiz böyle iki örnekten oluşuyor aslında. Bir ikili trabzanlar yapıyoruz köşeye. Bir dahaki sıra onu dolduruyoruz. Tekrar şimdi ikili şu köşelere 2 tane trabzan yapacağımız sıradayız. 2 zincirimi çektim. Birleştirmemi yapıyorum. Ve önce 2 trabzan şöyle yürütüyorum. Yani 2 tane trabzanın tepesindeki delikleri yürütüyorum. 3 tane zincir çekip yukarı çıkıp 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım ve köşeye geldim. Köşelerde 3 zincir çekiyorum. 1 2 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 delik atlayıp 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 2 zincir, köşeye geldiğimiz zaman 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane trabzan yapıp 2 zincir çekip diğer 6 tane trabzanlı yere gelmiş oluyorum. Evet, şu 2 trabzanı yaptık arkadaşlar, köşelerdeki. Bir dahaki sıra bunu 6'ya tamamlayacağız. Yani şu sırayı yapacağız. Bir ikili trabzanlarla köşede yuva hazırlayıp bir dahaki sırada da onu 6'ya tamamlayarak motifimiz bu şekilde büyüyor. Ben şimdi böyle birkaç sıra daha yapıp büyümüş halini göstereyim size arkadaşlar. Ben motifimi birkaç sıra daha büyüttüm. Bakın, her seferinde şu ikili trabzanlar yaptığımız sıranın yanından yeniden sanki böyle yan yan sütunlar çıkıyor gibi örneğimiz. Görüntü çok güzel ve göründüğü kadar da zor bir motif değil. Çok kolay. Yapması da çok zevkli. Bakın, bu şekilde motifimiz. Evet, bebe ipiyle de çok güzel oldu motifimiz. Bu da merserize olan arkadaşlar. Daha küçük görünüyor. Halbuki sayısı, yani sıra sayısı daha fazla. İsteyen böyle merserize ipten, isteyen de böyle yumuşak iplerden yapabilir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.